Hoş geldiniz. Bugün belki de hepimizin karşılaştığı bir durumu konuşalım. Neden bazı insanlar onlardan uzaklaştığımızda daha çok bizi istiyor? Bu durumun gerçekleşme sebeplerini 5 başlığa ayırdım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Ve böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Değer kaybı. İlk olarak insan psikolojisinde bir şeyin değeri ona sahip olmadığınızda daha da artar. Bir süre yanınızda olan birisi sizi sürekli görmekten bazen sıkılıyor. Çünkü istedikleri an o kişilerin gözünde kolay ulaşılabilir bir durumdasınız. Ama siz biraz uzaklaştığınızda o kişi sizi özlemeye başlıyor. Bu kaybetme korkusu dediğimiz bir durum. İnsanlar sahip olduklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldıklarında onların değerini daha iyi anlıyorlar. Çünkü siz gidecek gibi olduğunuz vakit hayatlarındaki dopamin kaynaklarından birisi eksik kaldı. Bu yüzden sizin ondan tamamen uzaklaşmanıza izin vermezler. Bu durum içgüdüsel olabildiği gibi çeşitli durumlarda da bazı art niyetlilerin kasıtlı olarak uyguladığı bir teknik de olabiliyor. Yanındayken size değer vermeyip siz uzaklaştığınızda bir anda size karşı sevgi kelebeğine dönüşebiliyor bu manipülatif kişiler. Amaçları da sizin üstünüzden kendi egolarını doyurmak ve sizi yedekte tutarak istemem yan cebe koy noktasına koymak. Bu yüzden sizi kaybetmek onlar için sinir bozucudur. Bunun gibi kullandıkları bir başka manipülasyon tekniği daha var. Fakat bu durum değer kaybı ile birlikte daha çok bir oyun. O yüzden birinci madde olan değer kaybı başlığında değil 5. madde altında açıklayacağım. 2. Farklılık ihtiyacı. Bu insanların farklılık ve yenilik arayışıdır. İlişkilerde sürekli aynı ortamda olmak bazen monotonlaşabilir. Bundan dolayı bir süre uzaklaştığınızda o kişi sizi daha özlenme anmaya başlıyor. Çünkü bu mesafe onlara yeni bir perspektif kazandırıyor. İnsanlar alıştıkları şeylerden uzaklaştıklarında o şeyin yanındayken göremedikleri farklı yönlerinin ne kadar özel olduğunu daha iyi anlayabiliyorlar. Buna bağlı olarak uzaklık ilişkinizde bir çeşit heyecan yaratıyor ve bu da o kişinin sizi yeniden hayatında istemesine sebep oluyor. Kısacası farklılık ve yenilik arayışı içerisindeyken sizden uzak kalmayı tercih ettiklerinde insanları size daha fazla değerli görmelerine neden olur. 3. Kendi kendine yetersizlik hissi. Bazen insanlar bir ilişkide yeterince iyi olmadıklarını düşündüklerinde kendilerini kötü hissetmeye başlarlar. Özellikle kendi başlarına sorun çözme mekanizmaları yetersiz olan kişiler siz artık yanlarında olmayınca benlikleri bir yetersizlik hissi yaşar. Çünkü bu tip karar verme mekanizmaları zayıf insanlara düzenli olarak ne yapılacağı söylenmiş ve onların hayatlarındaki bu rehberlerden birisi sizseniz bu tür kişilerin yanlarından biraz uzaklaşacak olsanız hayatlarındaki yön tayinlerini kaybediyorlar ve anında pusulasız kalıyorlar. Tıpkı rehberini kaybetmiş turist kabilesi gibi. Uzaklığınız onların kendi duygusal durumlarıyla yüzleşmelerine neden olur. Yani sizi kaybetme korkusu değil, kendi içsel çatışmaları ve eksiklikleriyle yüzleşmeleri sizin yeniden yanlarına dönmenizi istemelerine yol açabilir. Bu durumda sizin kıymetinizi uzaklaştığınızda daha iyi anlamalarına yardımcı olur. 4. İlgi ve şefkat arayışı. Herkes kendisine ilgi gösterilmesini ister ve bazen bizler ilişkilerimizde bize gerçek değerimiz ederinde ilgi gösterilmediği zaman bu durumu dengelemek için bilinçli olarak uzaklaşmayı tercih edebiliyoruz. Yani biraz mesafe koyduğumuzda karşı tarafın bizi özlemesini ve daha fazla ilgi göstermesini umuyoruz. Bu süreçte uzaklaştığımızda diğer kişi bizim eksikliğimizi hissetmeye başlıyor. Bu onların bizi yeniden kazanma çabası içine girmesine yol açar. Yani aslında bir tür denge sağlamak için bu mesafe gerekiyor. 5. Sadece oyun. Bazı düşük değerli kişilerin normal şartlarda kendisiyle yüz göz olmayacak, kendisinden birkaç gömlek üst değerdeki kişilerin dikkatini çekmek amaçlı uyguladığı manipülatif bir ters psikoloji akıl oyunu vardır. Bu oldukça çirkef bir oyundur. Bu kişiler kurdukları bu oyunlarında başarılı olamazlarsa ulaşamadıkları bu kişiye karşı içlerinde bir hasetlik ve fesatlık davranışı geliştirebilirler. Bu nasıl bir oyundur? Hemen anlatalım. Yüksek değerdeki özgüvenli kişiler normal hayat akışlarında kendi seviyesindeki ve daha alt değerdeki kişiler tarafından hep takdir edilen ve arzulanan bir kişi olduklarının farkındadır. Derken düşük değerdeki yeni birisi bu kişinin hayatına dahil olur ve ona takıntılı bir şekilde kendisini beğendirmeye uğraşır. Ama gereken ilgiyi alamazlar. Bu noktada da o kişiye karşı şu tarz bir manipülatif yaklaşımda bulunurlar. İlgiyi kes. Kaçan kovalanır hesabı. Normal şartlarda kendisiyle ilgilenmeyecek olan bu kişi bir anda onun seviyesindeki herkes benimle ilgileniyor, o neden ilgilenmiyor? Onu diğerlerinden farklı yapan ne diye sorgulamaya başlıyor. Çünkü bu seviyedeki bir kişi tarafından görmezden gelinmek o yüksek değerli kişi için alışılmışın dışında bir durum. Bu kişi manipülatif olan o bireye karşı zamanla kendisini beğendirme ihtiyacı içerisine girerek ona karşı gizli bir çekim hisseder. Bir hırs yapar ve olay kedi fare oyununa dönüşür. Bu kez arzulanan ve arzulayan
arzulayan kişi rolleri değişir ve artık ilk başta arzulanan kişi takıntılı ve saplantılı hale gelir. Ya işin trajik tarafı da bu yüksek değerli kişinin kendisini gerçekten o kişiye aşık olduğunu hissetmesidir. Bu tipteki manipülatörler normal şartlarda kendilerine bakmayacak olan kişilere kendi beyinlerindeki konumlarını sorgulatır. Bu sorgulama süreci tamamlandığı vakit başlarda özgüvenli olan bu yüksek değerli kişi kendisinden şüphe etmeye başlar ve bu manipülatif şahıslar özgüvenini parçalayarak onu kendi değeri olan birkaç gömlek alt seviyeyi düşürmeyi amaçlarlar. Bunu da hem ilgiyi kesip bu kişileri yok sayarak yaparlar hem de mesafeyi açarak. Tarih boyunca bu kirli yöntemle kurulan pek çok ilişkide bu arzulanan yüksek değerli taraf kendisini arzulayan takıntılı taraf tarafından gerçek ederinden çok ucuza kapatıldı. Bu manipülasyonu iki cinsiyette sıklıkla uyguluyor. Sizler ise bu manipülatif kişilerin 2 ilgi 3 ilgiyi kes oyununun başından beri bu kişilere kayıtsız kalarak onların oyununu boşa çıkartarak hiç ilgi göstermezseniz sergiledikleri iki davranış var. İlki az önce size bahsettiğim gibi size karşı nefret körükleyerek hasetlik psikolojisine girerek sizi sürekli aşağılayıp küçük düşürmeye devam etmesi. Ki zaten ilk etapta manipülasyonu yaparken üzerinizde özgüveninizi parçalamak için bu çirkef davranışları uyguluyorlardı. Size ulaşamayınca buna daha hararetli bir şekilde devam edebilirler. İlki buydu. İkincisi de bu videonun konusu olan siz uzaklaştığınızda size karşı daha da çekilmeleri şeklinde sonuçlanması. Siz kasıtlı olarak uzaklaşmadığınız halde farkında olmadan bazı kişiler üzerinde bu manipülasyonu yaratmış olabilirsiniz. Belki de siz uzaklaştığınızda sizi daha çok arzulayan bazı kişiler bu siz istemeden gelişen manipülasyonun tesiri altında kalan kişilerdir. Sonuç olarak uzaklaşmanın bazen insanları birbirine daha çok yakınlaştırabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum insan psikolojisinin karmaşıklığı ve ilişkilerin dinamikleriyle de doğrudan ilgili. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yaşadığınız deneyimler neler? Sizin başınızdan böyle manipülatif bir ilişki geçti mi? Yorumlarda buluşalım. Eğer bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Böyle videoları sizler için yapmaya devam ederim. Yaptığınız her bir yorum nokta yazıp enterlasanız bile beni algoritma ile ana sayfaya çıkartabilmeye yetiyor. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.